Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle güzel bir hamurla, öyle lezzetli ve dokusu öyle güzel bir bazlama hazırladım ki sizler de çok beğeneceksiniz. Hemen hamuru yoğurarak tarifimize başlayalım. 5 tane haşlanmış orta boy patates kullanıyorum. Şimdi patatesleri rendeliyorum arkadaşlar. Hamurun içerisine ekleyeceğiz. Yoğurma kabıma 6 su bardağı unu aldım. 1 paket kuru maya ekliyorum. Ve silme 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Maya ve tuz iyice unla karışana kadar bu şekilde karıştırdım. Şimdi suyunu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ölçü kabıma 4 su bardağı ılık su almıştım arkadaşlar. Hepsini kullanmadım. 3 su bardağı su hamurumun tam kıvamında olmasına yeterli geldi. Yani toplamda 3 su bardağı ılık su ile yoğurdum hamurumu. Hamurumuz bayağı bir yumuşak, oldukça ele yapışan bir hamur olacak. Ve 3 su bardağı suyu tamamen hamura ekledikten sonra şimdi rendelediğim patatesi ekliyorum. Patatesi güzelce hamura yediriyorum. İlk önce bir kısmını ekledim. Şimdi kalan kısmını da ekleyip yine yoğurmaya devam ediyorum. Son olarak elimi sıvı yağ batırıp birkaç dakika daha bu şekilde yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi olacak. Mutlaka bu şekilde yumuşak bir hamur yoğurun arkadaşlar. Kesinlikle un eklemeyin. Hamuru yoğururken elimizi sıvı yağ batırmak yeterli olacaktır. Sıvı yağ batırdığımız zaman elimize yapışmadan yoğurabiliyoruz hamuru. Yoğurma işlemini tamamladım. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Ve hamurumun mayalanmış hali de bu şekilde. Çok güzel mayalandı ve taştı gördüğünüz gibi. Bazlamalarımı yapmaya geçiyorum. Tezgahın üzerine temiz bir sofra bezi serdim arkadaşlar. Hamurumu koyacağım yere un serptim gördüğünüz gibi. Yine elimi unlayarak hamurdan alıyorum bir parça. Çok yapışkan bir hamur olduğu için mutlaka un kullanarak çalışalım arkadaşlar. Elimizi bırakana kadar un kullanabiliriz. Bakın bu şekilde un kullanarak bir beze yapıyorum. Ve elimi unlayarak çalıştığım için bakın kolayca bezemi yaptım. Bu şekilde. Şimdi unladığım yere bezeyi alıyorum ve elimle açıyorum. Hiç oklava kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece elimizle açıyoruz hamuru. Yine açarken de yapışmaması için azar azar un serpebilirsiniz. Yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğünde hamurları açıyorum ve o şekilde bırakıyorum. Hamurum bitene kadar bu işlemi devam ediyorum. Hamurlarımızın altına mutlaka bir sofra bezi sermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve kesinlikle oklava kullanmadan bu şekilde elimizle açmamız gerekiyor. Ve hamurun beze yapışmaması için altına un serpmeyi de unutmayalım. Hamurlarımı hazırladıktan sonra bu şekilde üzerini kapatıyorum ve biraz mayalanmaları için bekliyorum. Bir 10-15 dakika bekledikten sonra bazlamalarımız mayalandı gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Burası önemli arkadaşlar. Pişirmeye geçtiğimde bez ile birlikte tutuyorum hamuru ve diğer elimin üzerine alıp ısıttığım tavanın içerisine alıyorum. Pişirdiğimiz tava tamamen ısındıktan sonra ateşini biraz kısıyorum arkadaşlar. Tamamen yarıma değil ama çok da harlı ateşte pişirmiyorum bazlamaları. Yoksa içi çiğ kalır. Altının pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra çeviriyorum ve yine kontrol ederek pişiriyorum. Tekrar şunu belirtmek istiyorum. Çok harlı ateşte pişirmeyelim. Yüzü hemen pişer arkadaşlar. İçi çiğ kalabilir bazlamalarınızın. Ve pişen bazlamalarımızı yine bir bezin üzerine alalım ve kesinlikle üst üste koymayalım arkadaşlar.
İlk yaptığımız hamurdan pişirmeye başlamıştım. Şimdi ikinciyi pişiriyorum. Yine aynı şekilde altını kontrol ederek pişip pişmediğine bakarak pişiriyorum. O kadar lezzetli ve o kadar yumuşacık oldular ki arkadaşlar. Bu bazlamaları yapan herkesin de çok beğeneceğine eminim. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. İçine eklediğimiz patates sayesinde lezzeti, dokusu, yumuşaklığı harika oldu gerçekten de. Pişirdiğimiz bazlamaları kesinlikle soğuyana kadar üst üste koymayalım arkadaşlar. Bir bezin üzerine tek tek olacak şekilde alalım. Eğer üst üste koyarsanız sıcakken birbirine ağırlık yapacağı için içi hamurlaşabilir. Hamurlarımızı bu şekilde bezin üzerinden alırken tek hareketle almaya çalışalım arkadaşlar. Aksi takdirde şekli bozulabilir veya elimizde çok uğraştığımız için mayası sönebilir. O zaman da bazlamalarımız pişerken kabarmaz ve güzel olmaz arkadaşlar. Yaptığım bu bazlamalar ertesi güne kaldı arkadaşlar. Hepsini aynı günde tüketemedik. Yine ertesi günde aynı yumuşaklıkta ve aynı lezzetteydi. Bundan emin olabilirsiniz. Yumuşaklığından, lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. Daha sonra tüketmek için dondurucuya kaldırmak isterseniz de yine bazlamalarınız soğuduktan sonra kaldırabilirsiniz. Hepsini pişirdim bazlamalarımın. Şimdi tamamen soğuduktan sonra şöyle yumuşaklığını sizlere gösteriyorum. Bakın, iyice eğip büktüğüm halde hiç kırılma olmuyor, yumuşacık. Şöyle keserek iç dokusunun güzelliğini de sizlere şimdi göstereceğim. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar, gözenek gözenek. Harika bir bazlama oldu gerçekten. Mutlaka bu tarifimi deneyin diyorum. Bakın şu şekilde. Görüyor musunuz şu yumuşaklığını, dokusunu, içinin gözeneklerini? Harika oldu gerçekten de. Dışarıdan aldığımız bazlamalar bu şekilde büktüğümüzde kırılmalar oluyor arkadaşlar. Benim bazlamamda hiç olmadı, gördüğünüz gibi. Yumuşacık. Yani dışarıdan bazlama almanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Tarifimi birebir uyguladığınız takdirde bu güzel bazlamalardan sizler de yapabilirsiniz. İçini tekrar tekrar göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde açarak gözeneklerini nasıl güzel piştiğini görebilirsiniz. Ve bu güzel bazlamaları yaparak çocuklarınıza, ailenize, sevdiklerinize ve misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.